Bu hikaye vali konağında başlayan hayatı akıl hastanesinde son bulan, evini geçindirmek için oyunculuğu bırakıp belki korkarlar da paramı verirler diye rejisörlük yapmış bir adamın hikayesi. Sinemamızın her alanında çalışmış ama karşılığını alamamış, şöhretler paralarını, bonolarını peşin alırlar. Küçüklere gelince onlar için Allah kerim diyerek Yeşilçam'a sitemde bulunan usta bir aktörün Süha Doğan'ın hikayesi. 120'nin üzerinde filmde oyuncu olarak yer aldı. 20'den fazla filmde yönetmenlik yapıp bunların birçoğunun da senaryosunu yazdı. Kameranın önünde, arkasında, kurgu odalarında, dublaj stüdyolarında geçen hayatını adadığı sanat yaşamı boyunca toplamda 200'ün üzerinde Yeşilçam filmine katkıda bulunmuş bir isimdir Süha Doğan. Hem de tüm bunları Türk sinemasının el yordamıyla kendini var etmeye çalıştığı, bir filmin içinden oyunculara çaktırmadan birkaç filmin çıkarıldığı yıllarda yapan bir sanat adamıdır. Bir başrol oyuncusu olarak başladığı oyunculuk kariyerine soğuk, sert bakışlı, duygusuz kötü adam rolleriyle devam etti. Bırak beni! Ölsem bile seninle gelmeyeceğim! Ölünü bile bırakmam, leşini sürükler gene götürürüm. Aklın sıra benden kaçacağını sanıyordun değil mi zavallı? Süha Doğan 8 Şubat 1920'de Yozgat'ta dünyaya geldi. Babası, Kurtuluş Savaşı yıllarının Kuvayi Milliyecisi, sonraki yıllarınsa bürokratlıktan senatörlüğe, milletvekilliğinden valiliğe kadar uzanan siyasi geçmişi olan ve 1961 yılında Devlet Bakanlığına yükselen Avni Doğan'dır. İngilizceyi ana dili gibi konuşan Süha Doğan, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdikten sonra yakınlarının ciddi bulmadığı bir meslek seçti ve sinemaya adımını attı. İlk filmi 1951'de İzmir'de çevrilen Vahiy Öz'ün yönetmenliğindeki Kan Kardeşler filmidir. Bir miras nedeniyle İstanbul'a gelen iki taşralı'nın hikayesinin anlatıldığı filmde Renan Fosforoğlu, Cahit Irgat ve Osman Alyanak gibi tecrübeli oyuncular yer alıyordu. Bu filmden 2 yıl sonra 1953 yılında çekilen Türk-Yunan ortak yapımı Beyoğlu Güzeli filminde başrol olarak görürüz. Katya Linda ile başrolü paylaştığı filmin yönetmenliğini Vedat Örfi Bengü ve Oretis Laskos yapmıştır. Gösterimini yapan sinemalar filmlerin tanıtımını kendileri yapıyordu. Bu filmi de Yıldız ve İnci sinemaları mevsimin en güzel Türk filmi diye sunarken konusunu da şu şekilde aktarıyordu. Romeo ve Juliet kadar kuvvetli bir aşktan mevzu alan bu film, Beyoğlu Güzeli adıyla mağruf bir kızın hazin, elem verici, ıstırap dolu, çok acıklı hayat hikayesidir. Bu film azap verici bir aşk inkisarından doğan hakiki bir hayat faciası, teselliyi ölümde arayacak kadar derin ıstıraplarla çırpınan iki sevdazedenin içli aşk romanıdır. Bu film Süha Doğan'ın ilk başrol olduğu gibi aslında son başrol oynadığı film olarak da sinema tarihimizde yerini alır. Daha sonraki filmlerinde ikinci, üçüncü adam derken karakter oyunculuğuna geçmiştir. Kumarbaz, gangster şefi rollerinin her zaman aranılan oyuncusu olmuştur. Öyle birini bulsa da babacığı yaramaz kızından kurtulsa. Ama nerede? Sanki erkek düşmanı mübarek. Ne yapayım, diğer kızlara benzemek istemiyorum. İftihar ediyorum seninle yavrum. Turgut telefonda seni aradı. Evde olmadığıma isabet etmişim öyleyse. Gecelerin Kadını, Siyah Otomobil, Cingöz Recai, Yumurcak Köprüaltı Çocuğu, İşportacı Kız gibi Ayhan Işıklı, Edi Sunlu, Cüneyt Arkınlı filmlerin kötü adamını oynamaya devam eder sinema hayatında. Oyunculuk kariyerinden beklediği başarıyı yakalayamayan oyuncunun eli, yapımcılardan alamadığı senetlerle doludur. Belki rejisör olursam paramı korkarak da olsa verirler umuduyla yönetmenlik yapmaya başlar. Kariyerinde toplam 23 film çekmiştir. Bunların ilki Muhterem Nur, Gönül Bayhan ve Altan Erbulak'ın başrollerinde olduğu Gelin Ayşem filmidir. 1957 yılında çekilen bu filmin senaryosu Sadık Şendil'e aittir. Yine senarist ve yönetmenliğini yaptığı Angelik ve Deli İbrahim setindeyken Ses dergisiyle yaptığı söyleşide Yeşilçam'a dair samimi itiraflarda bulunuyor. Muhabirin yıllardan beri artist olarak izlediğimiz Süha Doğan şimdi de rejisörlük mü yapıyor sorusunu Süha Doğan acı acı gülerek ve gözleri dolu bir şekilde yanıtlıyor. Bir ah etsem derinden dağlar inler, yıkılır yerinden. Piyasada 40 bin lira alacağım var. Kimseden bir kuruş bile alamıyorum. Bu yüzden 20 yıllık karımla bile aram açıldı. Kadın haklı. Elbette erkeğin evine iyi kötü bakması lazım. Ama ne yapayım? Çalışıyorum, kimseden para alamıyorum. Bu yüzden oyunculuğu bırakıp rejisörlüğe başladım. Son rejisörlüğümü 3 yıl önce Kanlı Meydan'da yapmıştım. Parasızlıktan yine eski işime döndüm. Bakalım bu yolla paramı alabilecek miyim? Hiç ümidim yok ama ne yaparsın? Bir de bu yolla deneyelim. Belki rejisör olunca korkarlar da paramı öderler.
Süha Doğan'ın durumu Yeşilçam 3-5 büyük artistin dışında tam bir çilekeşler yatağıdır sözünü doğruluyor. Bu sokakta hak kuvvetlinindir. Bileği kuvvetli olanlar yaşar. Zayıflar çeşitli sıkıntılara göğüs gererek mücadelelerine devam ederler. Şöhretler paralarını, bonolarını peşin alırlar. Küçüklere gelince onlar için Allah kerim diyor. Kamera önünde ve arkasında 200'den fazla filmde yer aldı Süha Doğan. Ama hayat onu Yeşilçam'ın en izbe sokaklarına doğru sürükledi. En soğuk bakışlı kötü adam gitgide kötüleşti. 10.000 lira kredi açın bana. Maalesef müsait değiliz Tarık Bey. Kusura bakma. İzlediğimiz son filmlerinde ise iyice zayıflamış, gözlerine ise hüzün çökmüştü. Son filmi Baba Ocağı'nda Cüneyt Arkın'la birlikteydi. 1977'de çekilen bu filmde ise durumu içler acısıydı. Cüneyt Arkın'ın oynadığı Halil karakterinin ölen babasının eski arkadaşlarından birini oynuyordu. Avurtları çökmüş, dişleri dökülmüş, rüzgara bıraksa kendini uçacak ve hep düşünceli bir hali vardı. En eğlence dolu sahnede bile. Yarın 5'te cenazeye gelecek misin? İşlere bağlı. Gelmen lazım. Babanın en iyi arkadaşıydı. Şerefe. Bakışlarını kontrol edemiyor. O usta oyuncu ve yönetmen şimdi kamera karşısına ilk defa geçen biri gibi kaçırıyordu gözlerini durmadan. Sanki birilerinden yardım ister gibi. Korkulan sona doğru yaklaşıyordu. Yer aldığı son film daha vizyona girmeden 1978'de beyin kanaması geçirdi ve akli dengesini kaybederek Bakırköy Akıl Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimse hatırlamadı onu orada. Ziyaretine kimse gitmedi Yeşilçam'dan. 1 Ocak 1979 yılında feci bir sonla hayatını kaybetti Süha Doğan. Gazeteci Özgür Dicleli haber yaptığı ölümüne Türk sinemasında acı bir kayıp daha başlığını attı ve şöyle devam etti. Süha Doğan Bakırköy Akıl Hastanesi'nde çırpınarak öldü. Türk sinemasından bir yaprak daha koptu. 1979'un ilk kaybı Süha Doğan oldu. 30 yıllık meslek yaşamında 200 dolayında filmde oynayan, 23 filmin yönetmenliğini yapan tanınmış karakter oyuncusu, Akıl Hastanesi'nin taş duvarları arasında doldurduğu son bir yıllık çileli yaşamını sessiz sedasız sona erdirdi. Aslında Süha Doğan 1 yıl önce ölmüştü. Yaşıyordu ama yaşadığının bilincinde değildi. Yaşam koşulları, sinema dünyasının acımasız ortamı bu yetenekli sanatçıyı sonunda Akıl Hastanesi'nin boşluğuna dek sürüklemişti. 1 yıldır sevenlerinin, dostlarının, arkadaşlarının uzağında çile doldurduğu Akıl Hastanesi'nde bir deri bir kemik kalmıştı. Ayakta kalabilmesi için serum veriliyordu. Bünyesi iyice zayıflamıştı. Beyni giderek ufalıyordu. Ne söyleneni anlayabiliyor, ne kendini tanıyor, ne de ağzından bilinçli bir söz çıkıyordu. Yemekle içmekten gayrı bir şey yapmıyordu. Görkemli nutuklarla emekçilerin sosyal güvencelerine sahip çıkmaya kalkışan sinema kuruluşları, Akıl Hastanesi köşesinde bir mum gibi eriyen bu sanatçının acılı yaşamının farkında bile değildi. Birçok benzeri meslektaşı gibi Süha Doğan da aynı yolu izleyerek beklenen sona doğru yuvarlanıp gitmişti. Babası Türk siyasetine, kendi Türk sinemasına yıllarca emek verdi. Ama felaket senaryolarında rastlanacak bir sonla hayatını kaybetmişti Süha Doğan. Ölümünün 42. yılında usta oyuncumuzu saygı ve rahmetle anıyoruz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.